Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza daha hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi arkadaşlar sezon sonu tabii geçen sezonu şöyle bir değerlendirmek için bu videoyu yaptım. Ama bu Oktay Team'in geçen sezonki değerlendirmesini yapacağım. Zaten Oktay Team Junior için söyleyecek bir şey yok. Her kulvarda açık ara bir şampiyonluk aldı. Bütün kupaları topladı. Gol krallıklarında iki kulvarda da gol kralı çıkardı. Görüldüğü gibi yanda dereceli şampiyonada da iyiydi bir derece aldı. Kendine göre iyi bir şekilde devam etti. Şimdi Oktay Team olarak geçen sene sezon ne yaptık? Ben bununla alakalı çok da fazla uzatmadan sizinle paylaşmak istiyorum değerli dostlarım. Arkadaşlar geçen sene 48 tane galibiyet, %94 oranında da galibiyet oranımız var. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen sene güzel gene lig geçirdik. Rakiplerimiz bizimle aşağı yukarı 5-10 puan düşük de olsa güzeldi. Hiç fire vermeden, beraberlik bile almadan bütün maçlarımızı da kazanarak, önemli karşılaşmalarımızı da kazanarak da şampiyonluğumuzu ilan ettik. Görüldüğü gibi %100 bir galibiyet var, 26 galibiyet. 172 tane gol atmışız, 154 asist üretmiş oyuncularımız. Ortalama 8,2 derecemiz var. Serkan Tok, Danacı'dan sonra forvete aldığımız oyuncu gerçekten yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Ha, bir Danacı olacak mı? Bunu zaman içinde göreceğiz ama hem elit ligde hem de ligde gol krallığını aldı. Bu bizim için de önemli bir durumdu değerli kardeşlerim. Görüldüğü gibi de e, sıralamamız bu şekilde. Şimdi kupada ne yaptık arkadaşlar? Kupaya geçiyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii kupada zor müsabaka oynadık. Yani yarı finale gelene kadar hiçbir sıkıntı yoktu aslında. Ama yarı finaldeki rakibimiz, şöyle göstereyim ben size. Muhtemelen görülecek mi? E, Görülmedi. E, Bizim gücümüzden en az 30-35 e, yani birim diyeyim, barem diyeyim daha yüksek bir rakiple oynadık değerli kardeşlerim. Dolayısıyla yani bu takımımızın, bizim takımımızın bu takımla mücadele etme şansı yoktu. 6-0 ve 5-2'lik iki mağlubiyet aldık. Ve yarı final aşamasında da kupaya veda ettik. Yanlış hatırlamıyorsam rakibimiz 170 civarındaydı. Bizim de gücümüz 130-133 civarındaydı. Yani aradaki fark ancak Oktay Team Junior'un e, başa baş oynayabileceği bir rakipti. Dolayısıyla bu takımın bu rakiple oynama şansı yoktu. Ve yarı finalde de kupaya bu şekilde veda ettik. Yine Serkan Tok kupada gol kralı oldu. Bu sevindiriciydi. %81 galibiyet oranımız var. Bu şekilde devam etti arkadaşlar. Yarı finalde kupada veda etmiş olduk. Arkadaşlar şimdi kupaya Elit Lig'e gelirsem Elit Lig'lere gene aslında yarı finalde çok güzel karşılaşma oynadık. 4-3 ve 6-4 gibi. Kurupekak takımına karşı telaffuzu yanlış oluyorsam özür dilerim. Bu takıma karşı yarı finalde çok güzel karşılaşmalar yaptık. Ondan evvel hayatı zaten daha rahattı. Daha kolay geçti ama özür diliyorum. Gene seste biraz ufak tefek çalkalanmalar oluyor. Yarı finalde bu rakibe karşı güzel karşılaşma oynadık ve kazandık. Ama gel gelelim final yine aynı kupada olduğu gibi bizden aşağı yukarı 40 yani mutlak favoriydi karşıdaki rakip öyle söyleyeyim. Biz gene 132-133 gücündeydik ama rakibimiz 185-190 bareminde bir rakipti. Buna karşı dediğim gibi yine Oktay Team Junior olsaydı belki mukavemet edebilirdik ama bu takımımızın bizim Oktay Team'in bu gücüyle buna mukavemet etme şansı yoktu ve 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup olduk. Gayet doğaldı bu, normaldi bizim açımızdan arkadaşlar. %93'te görüldüğü gibi Elit Lig'de bir galibiyet oranı var.
Lütfen sizler de arkadaşlar geçen sezonla alakalı yani söylemeye gerek yok. Yazarsanız neler yaptığınızı ben de memnun olurum. Arkadaşlar geçen sezon diyeyim daha doğrusu. Geçen sene değil de iyi oyuncularımız vardı arkadaşlar. Yine tabii Serkan Tok her zaman olduğu gibi beklenen golcüydü. Gol fırsatları yaratmada iyiydi, atmada iyiydi. Dolayısıyla bu oyuncumuzu da böylece Danacı'dan sonra yavaş yavaş oturduğunu söyleyebilirim. Ama daha henüz tabii ki bir Danacı değil. Ama o yolda ilerlemeye devam ediyor diye düşünüyorum. Geçen sezon kısıtlı bir kadroyla oynadım. Kadroyu çok geniş tutmadım. Dolayısıyla e, yani en azından sezon sonu planlamasında buna göre yaptığımı da söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geçen sezon dediğim gibi bir tek ligi kazandık. Kupada yarı final, şeyde de final gördük ama rakipler çok çok kuvvetli olduğu için bu rakiplere karşı bizim yapabileceğimiz, bizim ayarda takımların yapabileceği herhangi bir şey yoktu değerli kardeşlerim. Ee, Arkadaşlar şimdi oyun içinde bazı güncellemeler geliyor. Buna da değinmek istiyorum. Ondan sonra videoyu hemen çok kısa kapatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bazı güncellemeler geliyor ve gelecek. Yaza kadar beklediğim bazı güncellemeler var. Tam emin değilim. O yüzden şimdiden ne olduğunu dillendirmek istemiyorum. Ama emin olur. Bununla ilgili kesin duyumlar alırsam da sizlerle ilk önce paylaşmaktan da büyük bir zevk duyacağım değerli arkadaşlar. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Geçen sezon neler yaptığınızla alakalı. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuz inşallah gene konulu olacak. Sezon sonu değil, daha konulu bir videoda geleceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş kalın, esen kalın.